Hepinize merhaba. Gezerken öğrendiğim ilginç bilgiler serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Singapur su ihtiyacının bir kısmını yeraltı kaynaklarından, bir kısmını da yağmur sularını biriktirerek karşılıyor. Ama tabii bu ihtiyacın sadece yarısına yetiyormuş. Peki diğer geri kalan yarıyı Singapur nereden karşılıyor? Şimdi anlatacağım, biraz tuhaf gelecek size. Teknolojiyi öyle bir geliştirmişler ki atık suları bir şekilde filtre ederek, arındırarak tekrar yeraltı kaynaklarını enjekte ediyorlar. O su sizin evinizdeki çeşmeden geri akıyor ve içilebiliyor. Yalnız atık su derken yani buna tuvaletteki atık su da dahil. Yani inanması güç ama evet, o tuvaletten çıkan su bir şekilde arındırılıyor, yeraltı kaynaklarına enjekte ediliyor ve çeşmeden içiyorsunuz. Ve bu su komşu ülkelerdeki damacana ya da kapalı şişedeki sulardan daha steril, daha temiz ve daha lezzetli. Yerli kabilelerini ziyaret ettiğimde bazen çocukların karınlarının şiş olduğunu görüyordum. Fotoğraflarda ve videolarda bunu paylaştığımda da işte sizler de birçoğunuz ya da ne kadar sağlıklı tombişler diyordunuz. Ama aslında durum öyle değil arkadaşlar. Bu bir hastalık. Bu hastalığa PEM deniyor. Protein eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık. PEM hastalığı başlayınca zamanla vücutta ödem oluşuyor ve bu ödemler en çok karın içerisinde birikiyor. Bu yüzden açlık yaşayan çocukların karınlarında şişlikler görülüyor ya da düzgün beslenmeyen çocukların. Bu hastalık gelişmemiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri maalesef. Eğer hiç çöle gitmediyseniz çöl kumu size plaj kumu gibi gelebilir ama aslında öyle değildir. Çöl kumunu ben bebek pudrasına benzetiyorum. Ufak bir rüzgarda uçuşur, ağzınıza, burnunuza böyle her yere girer. Hele bir çöl fırtınasına yakalanırsanız işiniz çok zordur. İran'da çöldeyken ufak bir fırtınaya yakalanmıştım. Allah'tan hemen kapalı bir alan vardı da oraya gitmiştik. O sırada sırt çantam kapalıydı. Yani fermuarı tamamen kapalı olduğu halde çantanın içine bir sürü kum girmişti. Yine çöllerden devam edelim. Dünyanın en büyük çölü hangisidir desem belki birçoğunuzun aklına Büyük Sahra Çölü gelir. Ama değil arkadaşlar. Dünyanın en büyük çölü Antarktika'dır. Orası her ne kadar buzlarla kaplı olsa da dünyanın en kurak yeridir. Yaklaşık 2 milyon yıldır yağmur yağmadığı tahmin ediliyor. En büyük ve soğuk çöl Antarktika'dır. Ama en büyük sıcak çöl ise Afrika'daki Büyük Sahra Çölü'dür. Çöllere gittiğimde hayvanların fotoğraf ve videolarını paylaşıyorum. Orada nasıl beslendikleri çok soruluyor. Özellikle keçiler çölde olsa bir şekilde yiyecek bir şeyler buluyor. Çöllerde ot ve benzeri şeyleri de çok kez gördüm. Hani öyle çöl deyince sadece kumdan ibaret zannetmeyin. Keçiler o otları bir şekilde buluyor. Ama tabii yeterli olmadığı zamanlarda hayvan sahiplerinin develere ve diğer hayvanlara yem verdiklerini de çok kez gördüm. Bu videonun sponsoru Cambly arkadaşlar. Cambly sağ olsun daha önce benim Vietnam gezimde de böyle destek olmuştu. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerden 7/24 sizin istediğiniz zaman, istediğiniz yerden online İngilizce eğitim alabileceğiniz, pratik yaparak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir platform. Biz Türklerde bu sorun çok oluyor. Yani teoride İngilizceyi iyi kötü öğreniyoruz ama bunu pratiğe dökemiyoruz. Utanıyoruz, çekiniyoruz. İşte ben yurt dışını gezerken o bariyeri böyle yıkıp geçtim. İngilizcem çok iyi değil, gramerim çok iyi değil ama hiç çekinmeden çok rahat İngilizce, İspanyolca konuşabiliyorum. İşte Cambly ile de karşınızdaki eğitmenle böyle çok rahat, sanki yurt dışında biriyle tanışmış gibi sohbet edebiliyorsunuz. Cambly'yi henüz denemediyseniz Seyyah 100 koduyla üye olduğunuzda ilk kullananlara özel 15 dakika ücretsiz deneme hakkınız olacak. Ayrıca bu videoya özel Seyyah 100 koduyla üye olduğunuzda tüm paketlerde indirim olacak. Yalnız bu biraz sınırlı sayıda. Bugüne kadar 70'in üstünde ülke gezdim ve gittiğim yerlerde de hep
genelde yerel insanların evine misafir oluyorum. Ben şimdiye kadar bizler kadar ev temizliğine önem veren başka bir millet inanın görmedim. Ve bu tabii ki bence çok güzel bir şey. Sanırım belki de dünyada önde olduğumuz en güzel konulardan biri bu olabilir. Ev temizliği. Birkaç yüksek dağ zirvelerim oldu. Mesela 7000 metre rakımlı bir dağa çıkmak istiyorsunuz. Tek seferde o dağın zirvesine çıkmanız mümkün değildir. Ne yapıyorsunuz? İşte 4000 metre, 5000, 6000 metrede kamplar oluyor. Önce 6000 metreye kadar çıkıyorsunuz. O çıkış bir hafta sürüyor. Kabaca anlatıyorum. Ve orada bir gece konaklıyorsunuz. Daha sonra başladığınız yere geri dönmeniz gerekiyor. Buna da aklimatizasyon deniyor. Yani vücudunuzu o yüksekliğe böylece uyum sağlatıyorsunuz. Yani ben o 6000 metreye çıktım, hadi şurada az kalmış, o zirveyi de deneyeyim diyemiyorsunuz. Zaten vücudunuz ona izin vermiyor. 7000 metre üstünde ya da 8000 metre üstündeki daha yüksek dağlarda ise bunu 2 kez yapmanız gerekiyor. Atıyorum, önce sıfırdan başlıyorsunuz, 6500 metreye çıkıyorsunuz. Sonra 3-4 bin metreye iniyorsunuz. Sonra 7000-7500 metreye çıkıyorsunuz. Geri tekrar iniyorsunuz ve 3. seferde ancak zirveyi deneyebiliyorsunuz. Öyle ben tek seferde çıkacağım deme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Latin Amerika'da onlarca ülke var ve Brezilya hariç neredeyse hepsinde konuşulan dil İspanyolcadır. Yani biraz İspanyolca öğrendiğinizde Latin Amerika'yı çok rahat gezebilirsiniz. Orayı gezme anlamında İspanyolca İngilizceden daha değerlidir. Yerli kabilelerine gittiğimde işte kimisiyle 2-3 haftamı geçiriyorum. Oradan bolca fotoğraf ve videolar paylaşıyorum. Tabii görsel olarak oralar çok güzel. Böyle yaşanılası yerler. Zaten yorumlarda da hemen yazılıyor. İşte keşke orada yaşasak, fatura yok, para pul derdi yok. Ama arkadaşlar o iş öyle göründüğü gibi değil. Yani ben oralarda kalıyorum ama inanın modern hayata alışmış birinin kalkıp da bir yerli kabilesinin orada onlar gibi yaşamak bence çok olası değil. Yani uzun süreli yaşaması bence çok zor. Ben ona pek ihtimal vermiyorum. Hani ben kalıyorum ama biliyorum ki orada 1-2 hafta kalacağım, sonra modern hayatın nimetlerine geri döneceğim. O sebeple öyle hani elektrik olmayan, dünyadan çok uzak yerlerde, modern hayattan uzak yerlerde yaşamak sizin oradan gördüğünüz kadar kolay değil. Tokyo yaklaşık 38 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolüdür. İşe gidiş ve çıkış saatlerinde oluşan insan kalabalığını hayretle izliyorsunuz. Mesela Tokyo'da bulunan Shibuya yaya geçidi dünyanın en kalabalık yaya geçididir. Yoğun saatlerde 1-2 dakikada 2500 kadar kişi karşıdan karşıya geçiyor. Bir günde ise karşıdan karşıya geçen kişi sayısı yaklaşık 2,4 milyon. Birçoğunuza gereksiz gelebilir ama dünyanın en büyük resim çerçevesi Dubai'de bulunuyor. Bu gördüğünüz çerçeve 150 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğinde. Hong Kong'da her akşam saat 8'de 15 dakikalık ışık ve ses gösterisi yapılıyor. Şehir adeta kocaman bir sahneye dönüşüyor. Karşıdan izlemesi çok zevkli. Yine Hong Kong dünyanın en fazla gökdelen bulunan şehridir. Dünyada en çok havalimanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Yani orada o kadar çok havalimanı var ki kimi kaynaklara göre 13.000, kimisine göre 22.000 ama çerçevenin tamamına baktığınızda dünyadaki tüm havalimanlarının 1/3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde diyebiliriz. Dünyada yüz ölçümü en büyük olan ülke Rusya'dır. Tam 17 milyon kilometre kare. Çin'de birkaç tane panda üretim ve gözlem evi var. Buralarda pandaları uzaktan görebiliyorsunuz. Ama eğer panda ile yan yana fotoğraf çektirmek isterseniz o da mümkün. Yalnız bir panda ile 20 saniye yan yana durup fotoğraf çektirmenin bedeli $350-400 civarı. Hem bu kadar çok para veriyorsunuz
hem de 20 saniyeden fazla yan yana duramıyorsunuz. Bir ay boyunca Çin'i gezdim ve neresine gidersem gideyim hep yani insanların elinde ufak termosta sıcak su taşıdıklarını görüyordum ya da ılık su. Ben önce bunu çay yapmak için taşıyorlar zannediyordum ama halbuki o normal suymuş. Yemekten önce ve yemekten sonra o sıcak suyu içiyorlarmış. Bunun da tabii insan vücuduna birçok faydası oluyormuş ama hani kabaca sindirimi çok kolaylaştırıyormuş. Hatta kimileri Çinlilerin böyle genç görünmesini bu sıcak suya bağlıyorlar ya da obezitenin çok olmamasını. Doktor arkadaşlar muhtemelen daha iyi yorumlayacaktır ama benim de araştırmam sonunda şunu gördüm. Gerçekten de yemekten önce ve sonra ılık su içmek vücut için çok faydalıymış. Bilgilendirme kuşağımız burada bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere.